İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesi H1N1 virüsünün ölümcül bir alt kolunun yol açtığı tarihimizin en ölümcül gribiydi. Bu gribin yapısı klasik domuz gribiyle çok benzer. 1918 yılının son aylarında ortaya çıktı ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında tüm dünyayı etkiledi. Nerede ortaya çıktığı konusunda ise 3 teori var. Birinci teoride salgınların vazgeçilmez ülkesi olan Çin'in Guangdong kentinden kanatlı hayvanlardan dolayı ortaya çıkıp liman kenti Kanton'dan deniz yoluyla Avrupa'ya geçtiği söylenir. İkinci teori ise Batı Avrupa'da Fransa'nın sömürge ülkelerinden getirdiği askerlerde bulunan virüsün mutasyon geçirmesiyle yayıldığı söylenir. Üçüncü teori ise Amerika'daki askerlerin arasında başlayıp savaşla tüm dünyaya yayıldığıdır. Bu teoriye göre 11 Mart 1918 New Mexico eyaletinde bir asker de ortaya çıkıyor. Askerin normal bir gripten hayatını kaybettiği düşünülse de otopsisinde öyle olmadığı ve bunun yeni bir tür grip olduğu kanısına varılıyor. 1918 yılının Eylül ve Kasım aylarında pik noktasına ulaşıp Osmanlı dahil tüm dünyayı etkiliyor. Amerika'nın 2 Nisan 1917 yılında İtilaf Devletleri bloğunda savaşa girmesi bu felaketin başlangıcı olduğu söylenebilir. Hatta savaş olmasaydı belki hastalık sadece Amerika'da görülecek ve pandemiye dönüşmeyecekti. Savaşlar, salgın hastalıkların yayılması için en elverişli ortamlar. Kötü yaşam koşulları, yetersiz yemek, siperlerde yan yana bir yaşam ve yetersiz ilaçlar. Ama savaş sırasında sadece İspanyol gribi değil, tifo, sıtma, kolera, frengi, dizanteri gibi diğer hastalıklar da ordular içinde yayılmıştı. Hatta bu dönemde ilk kez ortaya çıkan hastalıklar dahi vardı. Siperlerde dip dibe yaşam süren askerlerin arasında ortaya çıkan ve vücuttaki pireler vasıtasıyla yayılan siper humması gibi. Ama etkili ve vurucu olan İspanyol gribi oldu. Günümüz pandemisi olan korona ve diğer hastalıklar gibi değildi. En sağlıklı bireyleri yani genç nüfusu öldürüyordu. Savaşta silah altına alınan askerlerin bir cepheden diğerine gitmesi ve esirlerin ilk önce başkent İstanbul'a getirilmesiyle Avrupa üzerinden Osmanlı'ya ulaştığı düşünülür. Osmanlı'nın bulunduğu Anadolu coğrafyası salgının buraya ulaşmasını daha da kolaylaştırdı. Osmanlı'da önceden de salgın hastalıklar görülmüştü. İsminden dolayı bu gribin İspanya'da başladığı ve oradan yayıldığı düşünüldü. Ama öyle değildi. Ülkeler savaş sırasında askerler ve siviller arasında panik yaratmaması için basın sansürü uyguladılar. Savaşta tarafsız kalan İspanya'da ise basın sansürü yoktu ve salgını en çok dile getiren İspanya'ydı. Tüm dünya gibi Osmanlı da salgını İspanya basını üzerinden takip ediyordu. Hatta İspanya kralının gribe yakalanması salgının daha çok duyulmasına sebep olmuştu. İspanyol gribi Osmanlı'ya ulaştığında Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri içerisindeki en zayıf halkaydı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'ndan sonra ordu bitkin bir şekilde savaşa girmişti. Sanayi devrimini yakalayamamış, yetersiz eğitim, parasızlık ve kaybedilen topraklar yüzünden mali olarak zor durumdaydı. Denge politikası ile ayakta durmaya çalışıyordu. Ölüm süresi 24 saate kadar düşmüştü. Havaların soğuması ve askerlerin savaş bölgelerinden dönmesi de olmamasından dolayı sağlık hizmetleri aksadı. Osmanlı Devleti'nin parası olmadığı için halkı salgının yayılmasına yönelik önlemler konusunda bilgilendiren bir beyanname yayınlandı. Günümüzde ise Sağlık Bakanı'nın açıkladığı önlemler gibi o da Osmanlı'da ilaç bulma çalışmalarının başlamasına neden oldu. Refik Bey, İspanyol gribi için bir aşı üretti ama ne yazık ki aşı yetersiz kaldı, tedavi bulunamadı. Yine de halk bu konuda oldukça duyarlıydı. İnsanlar 1918 yılının Kasım ayında Sultan Vahdettin de salgına yakalandığını bizzat söylemişti. Ancak bu doğru değildi. Anlatılana göre Vahdettin azlettiği Ahmet İzzet Paşa'nın kendisini ziyarete geldiğinde onu başından sağmak için öyle bir yalan uydurmuştu. İzzet Paşa makamdan ayrılınca da hasta numarasından vazgeçmiş. 1918 yılında gribe yakalananlardan birisi de Mustafa Kemal oldu.
Atatürk 1917 yılında Şehzade Veliahtı olan Vahidettin Efendi ile Almanya'ya gitmişti. Dönüşte ise böbreklerinden rahatsız olduğundan direkt İstanbul'a gelmek yerine Viyana'ya gitti. Oradan şimdi Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan kaplıcaları ünlü Karspata'ya gidip dinlendi. Buradan da Viyana'ya döndü. Avustralya'da gribe yakalanınca da İstanbul'a dönmesi birkaç gün ertelendi. İstanbul'a döndüğünde hastalığını Beşiktaş'taki evinde birkaç gün içinde atlattı. O zamanlar 36 yaşında olduğu için gençlerde daha çok etkili olan virüs onun bünyesini çok yormamıştı. 1919 yılında Samsun hareket hazırlığı yaparken yeniden gribe yakalandı. Yaveri Cevat Abbas'ın çağırdığı 10 Ekim Atay'ı muayene ettikten sonra virüsün çok etkili olmadığını ve sağlığının yerinde olduğunu belirtti. Nazım Hikmet ise kendisi hastalığa yakalanmadı. İstanbul etkisi altına aldığı için birkaç dizeye yer vermişti Kuvayi Milliye Destanı'nın bir bölümünde. Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tüfüs ve İspanyol neznesi, bir de iddiatçılar, bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 1914'ten 1918'e kadar yedi bitirdi bizi, diyordu dizelerinde. Ancak sadece bizi yiyip bitirmemişti. Tüm dünyada durum aynıydı. Hastalıktan en çok etkilenen ülke Amerika olmuştu. Ordusundan yaklaşık 77 bin asker hayatını kaybetti ve bunun 24 bini salgın yüzündendi. Alman ordusu başta Fransa'ya karşı avantajlı durumdaydı. Ancak Amerika öncülüğündeki itilaf devletleri Almanya'yı geri püskürterek savaştan yenik ayrılmasına neden oldu. Yenik ayrılmasının nedeni ise Alman askerlerinin salgından çok etkilenmesi ve yorulan ordunun dayanacak gücünün kalmamasıydı. Osmanlı Devleti Anadolu dışındaki tüm toprakları kaybetti. Sevr Anlaşması ile Anadolu'da parçalanmak istendi. İspanyol gribi salgını ile iyice biten Osmanlı Devleti'nin yerine 1919 yılında Samsun'da bir güneş doğdu. Belki de İspanyol gribinden faydalanan tek ülke biz, yani Türkiye Cumhuriyeti oldu.